Korku Hikayeleri Korku Kanalı, karanlık ve gerilim dolu dünyalara kapı aralıyor. Ürpertici hikayeler, çarpıcı efsaneler ve korkunç olaylar sizi bekliyor. En yeni korku içeriklerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Korku ve gerilimle dolu bir deneyim yaşamak için hazır mısınız? Hemen şimdi abone olun ve en ürkütücü anları kaçırmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve korku dünyamıza katılın. Köyün yaşlıları, Hasan Ağa'nın tuhaf davranışlarına ve cinlerle iletişim kurma girişimlerine uzun süre sessiz kalmıştı. Ancak bir gece köydeki herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecek olan olaylar meydana geldi. O gece ayın ışığı altında yıldırım çakan gökyüzüne karşı Hasan Ağa sessizce köşke yöneldi. Yanında bir demet kurutulmuş otlar ve eski bir el yazması kitap vardı. Kitabın sayfalarını dikkatle çevirirken eski ayinleri okumaya başladı. Köy halkı bu anı beklemekteydi, birçoğu dua ederken, diğerleri korku içinde izliyordu. Hasan Ağa ayinlerine derin bir inançla devam ederken, gökyüzü birdenbire kara bulutlarla kaplandı. Rüzgar, inanılmaz bir hızla yükseldi ve ağaçlar çılgınca sallanmaya başladı. Şiddetli yağmur yağmaya başladı ve köyü kaplayan korkunç bir sessizlik oluştu. Köy halkı, doğanın bu ani değişikliğini Hasan Ağa'nın cinleri çağırma çabasına bağladı. Hasan Ağa, kitaptaki sözleri yükseltti ve göğü kaplayan şimşekler arasında daha da hızlı okumaya başladı. Aniden, köşkün tepesinde korkunç bir yıldırım çarptı. Alevler, köşeyi sardı ve duman gökyüzüne yükseldi. Hasan Ağa'nın çığlıkları, fırtınanın gürlemesiyle karıştı. Köy halkı, korku içinde seyretti, yapabilecekleri bir şey olmadan. Fırtına sona erdiğinde ve gökyüzü açıldığında, köşk yanmış bir enkaz halindeydi. Ancak Hasan Ağa'nın cesedi hiçbir yerde bulunamadı. Köy halkı, onun cinler tarafından alındığına ve onunla iletişim kurmaya çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğuna inandı. Hasan Ağa'nın korkunç gece macerası, köyün yaşlıları arasında hala dilden dile dolaşan bir hikaye olarak kaldı. Bu olay, köydeki cin inançlarını daha da güçlendirdi ve köy halkının yaşadığı korkunun bir simgesi haline geldi. Hasan Ağa'nın trajik ölümü, cin musallatlı köyünün gizemini ve korkusunu artırmıştı ve hala unutulmamış bir hikaye olarak anlatılmaya devam ediyor. Köydeki korku ve gizemin doruk noktasına ulaştığı o karanlık gecede, Hasan Ağa'nın cinle evlenme denemesi, köy halkını daha da dehşete düşürecek bir dönüm noktası olmuştu. Hasan Ağa, cinlerle iletişim kurma girişimlerini sadece onları uzaklaştırmak için yapmıyor, aynı zamanda bir cinle evlenmeyi planlıyordu. Efsanelere göre, cinlerin gücü ve bilgeliği insanları büyüleyiciydi ve Hasan Ağa, bu gücü kendisi için kullanmayı umuyordu. O gece, cinlerle iletişim kurmak için kullandığı kitapta, cinlerle evlenme ayinlerini araştırmıştı. Cinlerle evlenme düşüncesi, köy halkı arasında korku ve dehşet yaratmıştı. Ancak Hasan Ağa'nın saplantılı hali onu bu tehlikeli yola sürüklemişti. Hasan Ağa, köy halkının izlemeye başlamasına aldırmadan, cinlerle evlenme ritüelini gerçekleştirmeye başladı. Eski kitapta yazılı olanları sessizce okumaya başladı ve eski cin ayinlerini uygulamaya başladı. Köyün etrafında garip ve ürkütücü sesler yükseldi, rüzgar yeniden hızlandı ve gökyüzü bulutlarla kaplandı. Köy halkı bu tuhaf ritüeli izlemeye devam etti, bir yandan dua ederken, diğer yandan gözlerini korku içinde Hasan Ağa'dan ayırmıyordu. Hasan Ağa'nın ayinleri sona erdiğinde, bir an sessizlik hakimdi. Ardından, köyün etrafındaki ormanın derinliklerinden tuhaf bir ışık belirdi. Işık yavaşça yaklaştı ve Hasan Ağa'nın karşısında bir cin ortaya çıktı. Cin, güzel ve göz alıcıydı ama aynı zamanda gizemli ve ürkütücüydü. Hasan Ağa, cinle iletişim kurmaya çalıştı ama cinin dili ve düşünce tarzı insanlarınkinden çok farklıydı. İki varlık arasındaki iletişim zorlu ve karmaşıktı. Hasan Ağa'nın cinle evlenme denemesi, köy halkını daha da dehşete düşürdü çünkü cinin varlığına dair şüphelerini doğruladı. Ancak bu deneme, Hasan Ağa'nın trajik sonunu getirmedi. Cinle evlenme denemesinin ardından, Hasan Ağa'nın yaşadığı korkunç olaylar köy halkının hafızasında derin izler bıraktı. Hasan Ağa'nın cinle iletişim denemesi sonuç vermedi. Cinin insanlarla iletişimi, karmaşık ve anlaşılması güç bir şekilde sürdü.
İkisi arasında sık sık çıkan anlaşmazlıklar ve anlam bozuklukları, Hasan Ağa'yı delirmeye başlamıştı. Cin'in güçleri ve bilgeliği, onun insan düşüncesi ve algısının ötesindeydi. Hasan Ağa'nın cinle iletişim kurma girişimi köyde korkunç olayları tetikledi. Geceleri köyde garip sesler yankılanıyor, evlerin kapıları ve pencereleri rüzgarsız bir şekilde açılıp kapanıyordu. Köy halkı, cinlerin köyü ele geçirdiğine ve bu olayların cinlerin işlediğine inanmaya başladı. Hasan Ağa, cinle iletişim kurma girişimi sırasında gittikçe daha fazla izole hale geldi. Köy halkı, onun delirdiğini ve cinlerin etkisi altında olduğunu düşünüyordu. O korkunç gecenin ardından, Hasan Ağa bir daha hiç görülmedi. Evinden izole bir şekilde yaşamaya başladığı ve yavaşça delirdiği söyleniyordu. Köy halkı, cinlerin varlığını kabul ederek, köylerini terk etmeye karar verdiler. Köy artık cinlerin musallat olduğu bir yer olarak ün kazanmıştı ve köy halkı bu dehşet verici atmosferden kurtulmak istiyordu. Köy, terk edilmiş evler ve unutulmuş yollarla dolu bir hayalet kasabasına dönüştü. Hasan Ağa'nın trajik denemesi, köyün karanlık ve gizemli tarihinde hala anlatılan bir korku hikayesi olarak yaşamaya devam ediyor. Hasan Ağa'nın cinle iletişim kurma denemesi, köyün cin musallatı efsanesini daha da pekiştirdi. Onun korkunç sonu, cinlerle uğraşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi ve köy halkının cinlerin varlığına olan inancını daha da güçlendirdi. Bu olay, cin musallatlı köyünün karanlık ve gizemli atmosferini derinleştiren bir dönüm noktası oldu ve hala köy halkı arasında anlatılmaya devam ediyor. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Korku, gerilim ve ürpertici hikayelerin dünyasına birlikte adım attık. Korku hikayeleri, sizinle bu heyecan verici korku yolculuğunu paylaşmaktan gurur duyar. Unutmayın, korku dünyasının sırları asla tam anlamıyla çözülemez. Yeni korku hikayeleri ve dehşet dolu anlar için kanalımızı takip etmeye devam edin. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz ve sizi daha fazla ürkütücü içerikle gelecekte tekrar görmeyi umarız. Korku dolu rüyalar dileriz.